Efendim merhabalar, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Dilerim hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Gitmiyorsa da bir çözümü elbet bulunur. Her şeye bir çözüm bulmaya ya da bir şekilde alışmaya çalışıyoruz. Şimdi efendim size bu güzel saklama kutusuyla ya da organizer diyebiliriz, düzenleyici diyebiliriz, açılışı yaptım. Bununla ben banyo dolabımı düzenleyeceğim. Bu nereden çıktı diye soruyorsanız, vallahi ekstradan çıktı. Bu kadar işimin ortasında hiç de aklımda yoktu. Ben gittim internetten şöyle plastikler aldım. 3 tane bu ebatta şöyle uzun ve fazla da geniş olmayan ebatta 3 tane bu plastikten aldım. 13 santimmiş. 6 tane de bunun birazcık daha şöyle genişinden aldım. Amacım neydi? Amacım banyo dolabını bir hale yola sokmaktı. Ama ne oldu? Olmadı. Önce bu 3 tane aldığımla 6 tane aldığım arasında plastiklerde bir kalite farkı oldu. Aynı yerden almama rağmen renk farkı bile var. İkisi de beyaz ama birisi daha beyaz. Ve sonra gelirken mi oldu yoksa paketlenirken mi oldu bilemeyeceğim. İkisi de, bir tanesinin 3 tane aldığımın bir tanesi, 6 tane aldığımın da 2 tanesi kırık geldi. Hem renk farkı var, hem kalite farkı var, hem kırık. Benim bütün banyo düzeni suya düştü. Ben de onları ne yaptım? Aldım, buzdolabına koydum. Sağlam olanları, kırıklar gitti. Ve banyo dolabım yine karmakarışık bir haldeyken buzdolabını düzenlemiş oldum. Daha sonra dedim, bu elimdeki bu ipleri değerlendirmeyi düşünüyordum uzun zamandır. Bir şey yapayım, bir şey yapayım. Neyse, bu sinirle oturdum, ben bunları ördüm. 4 tane ördüm. Az sonra size resimlerini de paylaşacağım. Banyomun, daha doğrusu banyo dolabımın 4 rafı var. 2 rafını düzenlemiş oldum ama çok düzenli oldu gerçekten. Size gösterdiğimden daha fazla eşya aldı. Artı bunu mesela boşalttım geldim. 3 tane organizere ben o gördüğünüz her şeyi doldurdum. Buna da o resimde olmayan saç kurutma makinesini, bir adet minik saç maşasını, 4-5 tane fırçayı, tokaları ve saç kurutma makinesinin vigosunu da koydum. Bu onun oldu. 4 taneye baya toparladım. Belki ilerleyen zamanlarda vaktim olursa birkaç tane daha örüp onlara da başka bir şeyler koyabilirim. Veya illa dolap için olmayabilir. Çocuklarınıza oyuncak için yapabilirsiniz. Kıyafetlerini güzel katlayıp dik dik KonMari usulü, ben havluları öyle katladım, çok iyi oluyor. Yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz veya mutfakta mutfak havlularınızı koyabilirsiniz. Neden olmasın? Şimdi efendim, hazırsanız bu detaylı açıklamadan sonra yapımına geçelim. Keyifli seyirler. Bugün sizinle kolay bir projeye başlıyorum. Banyo dolabıma düzenleyici örmeye karar verdim. Şöyle bir durum oldu efendim. Ben de biliyorsunuz bu iplerden bayağı çok anlatmıştım. Bir sipariş faciası yaşandı ve çantalar bana kaldı. Bu kadar çantanın da bir kısmı satılıp bir kısmı da elde kalınca ben de onlarla zaman zaman farklı şeyler yapıyorum. Hem kullanıyorum hem de size anlatımlar için de açık renk olduğu için güzel gözüküyor kameradan. Şimdi efendim, ben ne yapıyorum? Banyoma dolabın içerisine düzenleyici yapacağım. Onun içine de ıvır zıvırlarımı dolduracağım ve kapaklarını açtığımda dolap bana düzenli gözükecek. En azından içlerini görmediğim için ben öyle düşüneceğim. Çünkü artık evlerimiz gerçekten çığırından çıkmış durumda. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Hele benim gibi bir de hobileriniz varsa ve bu hobileriniz bir noktada da işe dönüştüyse, işte o zaman düzenlemek biraz zor oluyor. Şimdi efendim, ne yapacağımı anlatayım. Önce bir dikdörtgen yapacağım. Daha sonra da dümdüz çanta kenarı çıkıyormuş gibi dümdüz çıkacağım. Ve bu kadar basit bir düzenleyici yapacağım. Ve bunlardan 4 tane yapmayı planlıyorum. Ben aslında
plastik düzenleyici almıştım ama kargoda gelirken yarısı kırıldığı için elimde yarısı kaldı. En azından bunların bir kısmını ben öyle kullanırken bir kısmında bu pamuklu iple yıka yıka kullan şeklinde bıkana kadar kullanacağım. Bıkınca da artık başka bir çaresine bakacağız. Elimdeki ip pamuk ribbon bir ip. Çok güzel bir ip, yumuşacık ve çok sağlam bir ip. Üstelik kaynar suda bile yıkanacak kadar sağlam bir ip. Pamuk olduğu için de çok sağlıklı, bozulmaz. Yani onun için çok uygun oldu bu projeye. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bir önceki kutuyu ben hazırladım. Şimdi size bunu beraber hazırlayacağız. Beraberce düzenleyicimi de hemen göstereyim size ve bunu beraber ölçelim. Ben kendi dolabıma göre hazırladım. Düzenleyicim burada. Hemen şurayı birazcık kaldırırsam daha güzel gözükecek. Şöyle bir düzenleyicim oldu. Görüyorsunuz, kare tabanlı çanta gibi. Hani şurasına da bursu tak, kullan şeklinde çantalardan gördüğünüz gibi. Şimdi bununla çanta da çok güzel oluyor ama dediğim gibi o kadar çok elimde bu ipten kaldı ki kullanmaya karar verdim. Ve iyi ki de yapmışım. Gerçekten yıka yıka kullan, evladiyelik bir ürün oldu. Diyelim ki banyoda kullandım. Hoşuma gitmedi. Yıkayıp bir güzel evin başka bir kısmında da kullanabilirim. Sizde de böyle ipler varsa değerlendirmenizi de tavsiye ederim. Çünkü daha önce de böyle bir şey örmüştüm. Hatırlayanlar vardır, kanalımda var. Onu hala kullanıyorum ve iyi ki örmüşüm. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün oldu. Şimdi burada geri dönüyorum. Burada santimini de söyleyeyim size. Dolabıma 2-2 koymayı planlıyorum. 24'e 28 santim olacak. Kısa kenarı 24. Uzun kenarı da 28 olacak. Şimdi şuradan görüyorsunuz. Uzun kenarı da 28 santim olacak. Yani şu sık iğnelerle örmüş olduğum bölüm benim 28 santim olacak. Bütün zincirlerimin içerisine bir tane sık iğne yapacağım. Görüntümüz bu şekil. Gidiş dönüş şeklinde hep sık iğne örerek dikdörtgen oluşturduktan sonra buluşuyoruz. Zaten benim ölçüleri vermemdeki amaç sadece size bir fikir olsun diye. Çünkü belki sizin dolabınıza bu iki tane düzenleyiciyi yan yana koyduğumuzda belki arada boşluk olacak ya da bir tanesi biraz zor sığacak. O yüzden herkes kendi dolabının ölçüsünü alıyor. Bir miktarda 1-2 santim boşluk hesaplıyor. Çünkü şuradaki ipimizin kalınlığını da düşünmeliyiz ki biz şöyle koyduğumuzda bu sonuçta nihayetinde bir mukavva kutu değil. Azıcık böyle yayvan durabilir. Onu da düşünerek hareket edersek ölçülerimizi alıyoruz. Ona göre düzenleyicimizi yapacağız. Dikdörtgenimi örüyorum. 31 sık iğne yapmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sırada ben ne yaptım? Sık iğne örerek git gel şeklinde devam ettim. Sadece köşelerde dönerken bir zincir çektim. Ben ölçülerimi tekrar kontrol ediyorum. Asıl ölçünüz dolaplarınız ya da ne saklamak istiyorsanız, neyi düzenlemek istiyorsanız ona göre yapıyorsunuz. Belki siz buna çoraplarınızı koyacaksınız veya el yüz havlularınızı koyacaksınız. O da olur, neden olmasın. Ya da bu minik el havluları koymak için de daha miniklerini de yapabilirsiniz. Şimdi geldim köşeye. Burada ben hemen başlıyorum. Şuraya da bir işaret alacağım. Hemen onu da şöyle alayım ipimle.
Burası bizim yandaki yüksekliği kaç santim öreceğimizi ölçmemize yarayan bir işaret ve başlangıcımızı gösteriyor. Burada yine bir zincir çektim. İlk yuvaya battım. Yandaki yuvaya battım. Her yuvaya bir kere batıyorum. Arada da zincir çekmiyorum. Köşelerde 2 mi batayım, 3 mü batayım falan diye düşünmüyoruz. Köşelerde de bir kere batıyoruz ki bizim çantamız artık yukarı doğru rahatça dönebilsin. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Köşeye kadar gideceğim ve bir kere köşeye battıktan sonra döneceğim. Şöyle yakından da göstereyim. Nasıl battığımı da göstereyim arkadaşlar. Şu ışığı da yakayım. Bir tane şuraya batıyorum. Klasik sık iğne yapmaya devam ediyorum. İstiyorsanız siz çakma sık iğne, ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ama ben bu kalın bir doku olsun istediğim için böyle devam ediyorum. Polyester ribbondan da olur mu diye sorarsanız eğer, polyester ribbonu çok kalın bir polyester ribbonsa ve sert bir dokusu varsa olabilir. Ama ince dokulu bir polyesterden, polyester ribbondan bu kadar net bir duruş bekleyemeyiz. Ama yine de elinizde varsa bir denemenizi tavsiye edeceğim. Dokumuz görüyorsunuz, baya bir sert bir doku oldu. O yüzden de şimdi köşeye geldim. Köşeye batıyorum bir kere ve dönüyorum. Aynı noktaya batmıyorum. Hemen yandaki sık iğnemin tepesine batarak örgümü devam ediyorum. Böyle bir hemen gördüğünüz gibi dönüş başlıyor. Ve kaç santim öreceğimizi de hemen şuradan ölçerek söyleyeyim. Ben kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra örmüşüm. Bunu da hemen santim olarak da söyleyeyim size. Şuradan şuraya kadar 16 santim örmüşüm. Bunu aslında dolabın yüksekliği kadar, rafının yüksekliği kadar da örebilirdim. Ama ben bazı deterjanların falan da üstten görünebilmesini istediğim için böyle yaptım. Siz istediğiniz şekilde o kısmın yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben örüyorum, dümdüz örüyorum. 21 sıra sonra buluşuyoruz. İstediğim kadar yükseklikte ördükten sonra, tabii bunu 4 tane örüyorsam ben 4'ü aynı boy olsun isterim. Farklı boylar da olabilir. O da güzel olabilir. Özellikle yuvarlak tabanlı yapıyorsanız onlarda farklı boylar tatlı duruyor. Şimdi ben şuraya bir tane işaret yapmıştım, hatırlıyorsunuz. Şuradan güzelce bir ölçümü alıyorum ve gördüğünüz gibi tam oraya kadar sık iğnemi yaptım. Bu noktadan sonra başlıyorum efendim hemen ilmek kaydırmama. Bu benim örgüme kenarında bir sağlamlık verecek ve birazcık daha düzgün bir görünmesine neden olacak. Şöyle bir işlem yapıyoruz. Bütün ağız bölümünü tamamladıktan sonra buluşalım. Şuradaki bölümü nasıl tamamlıyoruzu konuşalım. Evet, ilmek kaydırma işlemlerimin sonuncusunda yaptım. Burada artık başladığım noktaya döndüm. Burada ne yapıyorum? Şöyle birazcık, yaklaşık bir 10-15 santim kadar ipimi kestim. Son ilmeğimi çekerek uzatıyorum. İpimi dışarıya çıkarıyorum. Bir ince tığımla
4 numarayla örmüştüm. Şu an sanırım elimdeki 3 numara. Evet. Gördüğünüz gibi ipimi aldım. İlk yapmış olduğum ilmek kaydırmamı yandan girerek ipimi içeriden çekiyorum. Daha sonra hemen şöyle yaklaştırmak istiyorum. Şu son ilmeğimin kenarından giriyorum. Bu çıkarmış olduğum ipi bir de buradan çekiyorum. Ve son olarak örgümün iç kısmından tığımla giriyorum ve ipi içeri çekerek güzelce ilmeklerimin arkasında saklıyorum. Şimdi birazcık çekeyim. Gördüğünüz gibi devam edip giden bir ilmek kaydırma görünümümüz oldu. Bunu tüm örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Şapkalarda falan da gayet güzel duruyor. Yalnız bu ipi hemen çeker çekmez şöyle bir düğümlemeyi de unutmayınız efendim. Çünkü çok önemli, bollaşmadan. Şu işlemi de yapıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Ve burada artık ipimi kaybedip gideceğim. Gördüğünüz gibi benim el yapımı yıka yıka kullan evladiyelik, hatta torunla falan bırak şeklinde uzun yıllar devam edecek bir düzenleyicim oldu. Ölçümlerini yapıp geliyorum ve ne yapıyorum efendim? Ben kendi dolabım için 3 tane daha ördüm. Böyle tepeleme, herkes kendi zevkine göre, kendi istediği büyüklüğe göre dolabına, rafına ya da bankosunun üstünde kullanmak için her şey olabilir. Nasıl istiyorsanız. Belki de ileride gardırop içinde örerim. Çekmece içleri içinde örebilirim. Çünkü bazen ufak tefek şeyler böyle çok fazla her yere dağılıyor. Dağılınca da bana gelenler geliyor. Çünkü çok fazla el işi ve benzeri ürünler de olduğu için ev artık çığırından çıkıp gidiyor. Hele bir de bir önceki evden daha küçük bir eve taşınmışsanız işte o zaman yandınız. Ne yapıyoruz? Mottomuz ne? Böl, parçala, yönet. Hepsini bölüyoruz, gruplandırıyoruz ve hepsini aynı noktada saklıyoruz. Yoksa Arap saçı. Şekil bu efendim. Öncesi ve sonrası fotoğrafları görüyorsunuz. Sol alttakinde saç kurutma makinelerini koyduğum için biraz eğri duruyor ama sonuç güzel oldu. Eğer istiyorsanız ilmek kaydırma ya da işleme yöntemiyle kullandığınız ürünlerin baş harflerini de bu kutulara işleyebilirsiniz. Kanalıma katılıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir fikir olmuştur. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.